Merhaba arkadaşlar. Yine bir izolasyon videosuyla karşınızdayım. Birazdan göreceğiniz görüntülerde müşterimiz bozuk terasını WhatsApp'tan bana gönderdi. Dedi durum böyleyken ne yapabiliriz? Ben de zemini yerine gittim, analiz ettim. İstonam Mekik Klası uygulamasına orada karar verdim. Şimdi birazdan göreceksiniz zemin nasılmış, İstonam Mekik Klası'na hangi aşamalardan geçmiş ve nihayetinde ne olmuş. Arkadaşlar beraber izleyip görelim. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, bu müşterimin bana attığı görüntüler. Zeminden otlar çıkmış derzarlarından. Zaman içinde çiçek tohumları, ot tohumları derzlerin arasına girmiş. Oradan otlar çıkmış. Otlar çıkarken derzleri açmış. Oradan olabildiğince su kalabudun altına girmiş. Ve aşağı kata ve daire içine arkadaşlar su girmiş. Merhaba sevgili dostlarım. Yine bir teras yalıtım işinde karşınızdayım. Dubleks dairemizin balkon kısmından, kalebudur arasından aşağı kata su indiği söylendi. Geldim, inceledim yeri. Duvarlar, kalebudurun yan duvarları kabarmış. Alt kata su inmiş. İçerilerden dubleks dairenin çatı kısmı burası. İçeri dahi su sirayet etmiş, duvarlar kabarmış. Burası yüksek kat, zeminden su kabarması olayı değil. Dışarıdan arkadaşlar bir şekilde su almış. Kalebudurdan, şu alt kapı altlarındaki silikonlardan duvarlar kabarmış. Alt katta su inmiş. Asıl problem alt katta su inmesiydi. Ama buraya dahi olay seyretmiş. Geldik gördük. Zemin yaklaşık 30 metrekare. Kalebudur düzgün duruyor. Altında sağlam bir zemin var gibi. En azından membran veya strafor bir malzeme yok. Oynayıcı bir malzeme yok. Zemin sağlam duruyor. Akıntı güzel duruyor. Şu köşede gider var. Yalnız ben buraya geldim gördüm. Kalebudurların şu kısmı oynamıştı. Söktüğümde zın altında çürük olduğunu, hatta altından solucandır otlar dahi çıktı. Gördüğünüz gibi bir takım şeyleri kaldırdım. Bu köşeyi kaldırdık. Burası önce tamirlenecek. Sonradan buraya şeffaf bir su yalıtımı arkadaşlar uygulaması yapacağım. Şu süpürgeliklerin altları önce tamirlenecek. Derzlerin arasında çatlaklar varsa onlar tamirlenecek. Bazı sıkıntı noktalar tespit ettim, onları giderdikten sonra dikiz klası uygulamasına geçeceğiz. Duvarların yerini tamirini yapacağız. Çatlakların tamirini yapacağız. Daha önce her zaman diyorum arkadaşlar, şuradan daha araya su iner. Zemini komple yalıtım yaparsınız. Şurayı çözmezsiniz. Buradan aşağıya tuğlanın arasından da aşağı kata su iner. Burası birçok evde olduğu gibi, siz değerli seyreden arkadaşlarım da aynı şekilde evleri vardır muhtemelen. Zemin sağlam her zaman diyorum. Önce zeminin sağlam olması çok önemli. Arkadaşlar kalebuduru önce kapatmamaya azim edelim. Birçok yalıtım malzemesi kaplama şeklindedir. Zemini boya şeklinde kaplar. Dolayısıyla kalebuduru bir daha göremezsiniz. Önce şeffaf malzemeden yola çıkarak yalıtıma başlayın. Kurtarmazsa kaplama şeklinde yalıtım malzemelerine yönelin. Ben burada Istonam Mekik Klası uygulaması yapacağım. Şeffaf. Kılcal çatlaklar varsa onları dolduracak tamirden sonra. Bir takım arkadaşlar aparatlara ihtiyacımız oluyor uygularken. Bir boş kovamız olsun tamir için. Boş kova, fayans yapıştırıcısı, lateks her zaman kullanırım. Adherans arttırıcı, su geçirimsizlik katkısıdır süt kıvamında. Derz dolgular için fuga, derz dolgusu. Temizlik için süngerimiz, araları, yosunları ve bozuk zemin derzlerini kazımak için bir tel fırçamız olsun. Kazım aparatlarınız olsun. Fayans yapıştırmak için taraklı mala, kavuççuk mala derzi çekmek için fayans aralarına. Arkadaşlar akabinde malzememiz kuruduktan sonra, nem kalmadıktan sonra likit klas uygulamasına başlayacağız. Likit klas Türkçe meali sıvı cam şeklinde iki parçadan oluşur. Altta B komponentı sertleştiricidir arkadaşlar, yarım kilo şeklinde. Üstte de asıl malzemesi var. Su geçirimsiz malzemesi var. Gördüğünüz sıvı cam. Kullanım alanları arkadaşlar cam tuğla, mozaik, karo mozaik, fayans, seramik, mermer, granit, taş doğal, porselen yüzeyler, traverten, pres tuğla, alüminyum, galvanik, saç, ahşap, her türlü arkadaşlar neredeyse zemine uygulanıyor. Mozaik kaplı havuzlar, seramik,
Havuzlara dahi kullanılabiliyormuş. Çok yapışıcı bir malzeme. Solvent bazlıdır. Çabuk kurur. Yaklaşık 4 kilo civarında bu malzeme. Alttaki malzemeyle beraber. İkisi karıştığında beraber reaksiyona girer. Sonra malzemeyi yarım saat için tüketmek lazım. Yarını saklayamazsınız. Gördüğünüz gibi 3,5 kilo. Altta da yarım kilo civarında malzemesi var. Kullanacağınız kadar arkadaşlar karıştırın. Üsttekinden bir parça karışacaksa altındakinden bir parça karıştırın muhakkak. Ona dikkat edin. Pek çok yüzeyde kullanılabilir. Ben burada bu malzemeyi uygulayacağım. Şeffaf bir malzemedir arkadaşlar. Zeminde kabarma yapmaz. Her zaman diyorum sürecinin zemin nemli olmasın. Sadece kuru olsun, ona dikkat edin. Muhakkak altta nem kalmasın. Duvarları olacaksınız, duvarlar nemli olmasın. Kuru zemin ister. Malzeme kuruduktan sonra su geçirmez arkadaşlar. Dış hava şartlarına dayanıklı bir malzemedir. Rulo 3 tane aldım. Niye? 3 set uygulayacağım ben bu zeminde. Sağlam olsun diye. Rulo birinci uygulama sonunda saklayamıyoruz. Solvent bazlı olduğu için kuruyor. Tiner parası solvent parasındansa rulo daha ucuz. 10 lira civarında. 3 tane rulo, her kullanımda bir ruloyu feda etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla 3 kat uygulamada 3 tane rulo harcayacağım. Ben onun için böyle aldım, hazırladım. Sizlere iyi seyirler. İşe başlamadan önce temizliğe azami riayet edin. Bitki kökleri varsa muhakkak çıkartın, sökün. Şu kıyıda arkadaşlar bitki kökleri oluşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi bitki kökleri. Bunları çıkarmasının zamanla bunlar tekrar canlanır. Gördüğünüz gibi aradan yeşil bir ot çıkmış. Bunlar zamanla tekrar kalabuduru kaldırabilir. Bu bitki kökleri arkadaşlar hiç dayanmaz. Temizlik iyice yapın. Tel fırça yardımıyla. Temizliğinizi azamiye taşırın. Şu yerlerin çevreleri çok önemli. Bunlar sağlam yapılmalı. Böyle bitki kökleri temizlenmeli. Gazlarını iyice gazlarını kazımalıyız. Bunları kazımadan su yalıtım malzemesi sürülmez. Siz de kendi evinizde yaparsanız, hatta bir ustaya yaptırırsanız temizliğe çok dikkat edin. Dez zararları iyice muhakkak tertemiz olmalı. Şöyle gördüğünüz gibi açmış burası. Buraya dez dolgusu tamir yapılacak. Bunun üzerine su yalıtım malzeme sürülmesi olmaz. Bu tamir edilmeden önce dez dolgusuyla. Mümkünse vaktiniz varsa zemini kurutun. Ben burayı 2-3 gün önce açtım da hala yaş gözüküyor. Altına su girmiş demek ki. Fayans altına zamanlıca. Zemin içinde şapı da düzgün değil. Daha önceki ustalar bu şapı düzgün koymuş. Kum gibi şap var altında. Düzgün bir şap olsaydı bu su kaçmaz aşağılara. Fayanstan su kaçsa bile. Sadece karabudur yapan ustanın da suçu değil. Alta fayans yapan ustanın da suçu burada. Çok fazla var. Zemin adeta kum gibi dağılıyor. Çok uydurmasyon bir zamanında çalışma, şap çalışması yapılmış buraya. Su yalıtımı da yapılmamış. Normalde arkadaşlar fayans altında su yalıtım çalışması yapılmalı. Fayanslar zemin kaplamasıdır. Su yalıtım malzemesi değildir. Biz ülke olarak yanlış biliyoruz bu konuyu. Fayans yapıldığında zannediyoruz ki olayımız çözüldü. Artık binam su geçirmez. Fayanslar zamanla açma yapabilir arkadaşlar. Su yalıtım fayansın altına yapılmalı, üstüne değil. Ama artık çaresi kalınca böyle suyun üzerine çalışma yapıyoruz. O da çok sağlıklı olmuyor. Gördüğünüz gibi şurada ders oynamış. Arkada altına su çıkıyor. Bunların kuruması lazım. Otlar bile çıktı arkadaşlar burada. Halk dilinde semizot dediğimiz otlayız. Fayansın altından çıktı kaldırdığımda. Daha önce usta fayansları döşerken derz artılarını sökmemiş. Onları da bırakmış. Onlar da zamanında su kaçırma olayına sebep olmuş. Önce temizliğimizi yapacağız, sonra karabuğumuzu döşeceğiz. Fokasını çekeceğiz. Akabinde şu alttaki süpürgelik altlarında çatlaklar, onları dolduracağız, tamirleyeceğiz. Ondan sonra su yalıtımına arkadaşlar başlayacağız. Derzlerleri arkadaşlar iyice kazıdık.
Bazı noktalarda derzleri açtığı görüldü. Oralar tamir olacak. Kazımasaydık anlayamazdık. Zemini tertemiz süpürdük. Tertemiz olduğumuzu düşündüğümüz zeminden de arkadaşlar böyle gözle görülür bir kürek pislik çıktı. Diğer pislikleri toparladık. Zemini havalanması için biraz bıraktım, birkaç saat. Alttaki nemini atması gerekiyor. Zamanlıca burası çok su almış. Altta su birikmiş kalabuluğun altında. Bunun bir şekilde tahliye olması lazım. Aslında zaman yeterli olsa 3-5 gün kuruyana kadar, rengi açığa dönene kadar bu nemin buradan tahliye olması lazım. Ama biraz zamanımız kısıtlı olduğu için 1-2 gün kurutmayla kısıtlı kaldık. Aslında daha da kuruması gerekiyor. Zemin tertemiz arkadaşlar. Tel fırçayla iyice fırçalayalım. Toz kalmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tozlar çıkıyor. Bunların iyice tahliye olması gerekiyor tozları. Bunun üzerine soyalım malzemesi yapışmaz. Yapıştığını düşünürüz. Çok da yapışmaz. Önce detaylı bir tel fırça yardımıyla temizlenmesi gerekiyor. Araların derzlerden ki normal düzgün bir zemin bulalım. Süreceğimiz malzeme zemine tamamlamayla yapıştır arkadaşlar. Tozun üzerine sürersek zaman içinde atabilir. Sonra düşünürüz niye böyle oldu diye. Hatta malzemeye bahane buluruz. Malzeme vazife görmedi diye. Asla malzemenin suçu yok. Suç bizim. Yeterli temizliği yapalım. Zemin hazırlığımız bitti. Şimdi ben lateks karışımlı bir fayans çimentosu harcı hazırlayacağım. Yerine kalkmış, oynamış fayans çimentolarını tamir edeceğim arkadaşlar. Lateks koyduğum süt, latekste su geçirimsizlik ve daha iyi yapışma sağlar. Sepelim yöntemiyle aldığı kadar göz kararı yapacağımız işe göre fayans montosunu tatbik edin. Macun kıvamında harcımızı hazırlıyoruz. İçinde tortu kalmaması dikkat edin. Bir daha güzel yapısın. Harcımızı arkadaşlar zemine tatbik ediyoruz. Boşlukları doldurarak. Arkadaşlar temizlediğimiz zeminlere fayans yapıştırma tamirini yaptık. Şimdi süpürgeliklerini de koyacağız. Akabinde kurumasına bir takip. Derzini çekeceğiz. Temizliğini yapacağız tekrar. Ve İSONAN likit klası uygulaması arkadaşlar. Şeffaf şekilde 3 kat olacak şekilde enine ve boyuna uygulamamızı yapıp yalıtımımızı bitireceğiz. Dediğim gibi kuruma çok önemli. Olabildiğince güneş alıp kurumalı zemin. İyice kuruduktan sonra uygulama yapılmalı. Su yalıtım uygulaması. Yaptığımız kale budur kuracak arkadaşlar. Şimdi aralarındaki fazla çapakları alacağız. Ki derz dolgusu ara güzelce sızsın diye, dolsun diye. Arada çimento harç pislik olursa yeterince harç girmez. İstediğimiz sonucu alamayız. Aralar tertemiz olmalı. Şimdi bu aşamada arkadaşlar gri derz dolgusu hazırlıyorum ben. Zemin derzleri gri olduğu için gri dolgu tercih ettim. Şöyle ki yapacağınız zeminde derzlere bakın. Gri ise gri derz dolgusu temin edebilirsiniz. Uyum sağlar yaptığınız yere. Beyazsa beyaz veya değişik renkler de var arkadaşlar.
Ben içine lateks katarak daha kuvvetini arttırdım. Daha su geçirimsiz bir derz dolgusu harcı elde etmek için. Sorunlu bölgelerde siz de lateks katarak dolgunuza daha kaliteli bir karışım elde edebilirsiniz. Kıvamı arkadaşlar ekmek hamuru kıvamında, hatta çok koyu bir yoğurt kıvamında yapabilirsiniz. Ekmek hamurundan biraz daha cıvık olsun yapacağınız kıvam ki aralara da olsun. Akışkan koyu yoğurt kıvamında bir karışım elde edin. Evet, karışımımız hazır oldu. Şöyle yarı akışkan kıvam elde ettik. Bu aşamada malzememizin dolgusuna başlıyoruz. Dediğim gibi kavuç çıkmadan arkadaşlar bu işlemi yapabilirsiniz altına. Şöyle çapraz hareketlerle aralara iyice yedirin dolgu malzemesini. Bu kavuç çıkmalı zemine tam anlamıyla işlediği için hem zeminde ekstra tortu bırakmıyor çalışırken arkamızdan. Gördüğünüz gibi araları dolduruyoruz iyice. Mouse'tan cıvık yaptık ki araları sızsın diye. Çok koyu olursa aralara malzeme girmez. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Malzememizin palısını aramızda alırız. Arkamızda hemen temiz bir zemin elde bırakırız. Ders çekme işlemimiz bitti. Biraz kurumasına bir takip. Bir 15-20 dakika içinde silmeye başlayacağız. Hafiften. Derzlerden bozmadan yüzeydeki, karabudur üstündeki fazla derzleri alıp akabinde olayımız bitecek arkadaşlar. Kurumasına bir takipte. Yaklaşık 4-5 saat sonra en az yüzey yalıtımına başlayacağız. Arkadaşlar son olarak likit klası uygulaması öncesinde zeminimi iyice paspaslıyoruz. Yoksa bir daha zeminde gördüğümüz lekeler çıkmayabilir. Likit klası sürünce bir daha temizlik yapamayız altına. Lekeleri iyice temizliyoruz. Temiz bir zemine uygulamamızı yapalım. Evet sevgili dostlar, yüzeyimizi temizledik, kurumasını bekledik, zemin kurudu. Arkadaşlar bu tür çalışmalar her zaman diyorum, özellikle İsrail likit klası uygulamasında yüzey kuru olmalı. Malzeme su bazlı değildir, solvent bazlıdır. Dolayısıyla nemli bir yüzey uygularsanız malzeme yerden kabarma yapar. Bunu dikkate alın. Zeminin nemini sağlamış, kurumuş olması çok önemli. Dediğim gibi arkadaşlar, İsrail likit klas iki parçadan oluşuyor. A komponent ve B komponentından. Biri su yalıtım malzemesidir. Biri de o malzemenin sertleştiricisi arkadaşlar. İkisi beraber karışarak yüzeye uygulanıyor. Fabrika 3,5 kilo ve yarım kilo şeklinde ayarlamış arkadaşlar dozajını. Ve şimdi A parçasını açıyorum. Gördüğünüz gibi malzememiz renksiz, su kıvamında bir malzemedir. Yaklaşık 2-3 dakika malzemeyi reaksiyona girmesi için birbirine karıştırıyoruz. Sonra akabinde saten olayla veya da fırça yardımıyla zeminimize tatbik edeceğiz arkadaşlar. Bu malzemede dikkat etmeniz gereken, iki malzeme birbirine karıştıktan sonra bir daha saklanamaz. Malzemeyi aynı zaman içinde kullanmanız lazım. Aynı yarım saat, 1 saat içinde kullanmanız lazım arkadaşlar. Çünkü içine sertleştirici girdi bunlar artık. Yaklaşık bu malzeme 30 metrekare yer yapar bir kerede. İyi bir sonuç elde etmek için 2 kat veya 3 kat uygulama yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi su kıvamında bir malzemedir. Zemindeki çatlakları, kılıç çatlakları çok güzel emprenye olur. Fayansın üzerine, camın üzerine, betonun üzerine her türlü zemine işler arkadaşlar bu malzeme. Zeminden kalkma yapmaz.
Çünkü zeminle işlenen malzemedir. Aynı zamanda arkadaşlar fiyat olarak da ekonomik bir malzeme. Fiyat böyle metrekare anlamında düşünürsek uygun fiyatlara geliyor. Tek kat uygulama yaklaşık 10 lira civarında bir maliyeti var. 2 kat, 3 kat uygulama yaparsak ona göre 20 lira ve 30 lira katlarında artış gösterir. 3 kat uygulamada bile 30 lira çok büyük para değil. İyi bir yalıtım için. Bu malzeme zamanla yerden kalkmaz. Çünkü zemine işliyor arkadaşlar. Zemine tam anlamıyla emprenye oluyor. Evet, malzememiz birbirine karışmış olmakta. Gördüğünüz gibi saydam, şeffaf bir malzeme. Zemini arkadaşlar iyice yediriyoruz. Süresi hızlıdır arkadaşlar. Çabuk kurur malzeme. Evet arkadaşlar, yalıtımımızın birinci kat sonuna geldik. Uygulamayı burada 3 kat yapacağım. 3 kere, 3 sefer aynı yüzeye geçeceğim. Sevgili dostlarım, birinci kat uygulamamız kurudu. Şimdi ikinci kat uygulamamızı yapacağız. Yeni bir Mission Liquid Glass kutusuyla. Çekiyorum işte. Çekiyorum. Arkadaşlar belli oranla sertleştiricisini koyuyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika civarında. Şimdi birazdan bunu dışarıya uygulayacağız. Liquid Glass, Ison Liquid Glass uygulamasını dışarıya uygulayacağız. Malzememiz iki parçadan oluşuyor. Sertleştirici ve asıl solvent bazlı
yalıtım malzemesinden oluşuyor. Burada çekeyim baba. Baba çekiyorum. Baba sen Özgür Usta mısın? Özgür Usta'yım ya. Kimim ben? Özgür Usta. Özgür Usta. Tanıyor musun Özgür Usta'yı? Evet arkadaşlar, sonlandırma çalışmamıza başlıyoruz. 2 kat isometrik klas uygulamasını yaptık. Zemin sağlam, parlak bir yüzey oldu. Dezarlar da taş gibi oldu. Şimdi garanti olması açısından 3. uygulama yapacağım arkadaşlar. Aynı zemine 3. kat uygulama. Duvarlara dahi sürdüm. Seramik klası. Burası bir binanın dubleks dairinin son katı. 2 kat uygulama yaptım. 3. kat uygulamayı yapıyorum. Çabuk kuran bir malzeme arkadaşlar. Yaklaşık 1 saatte priz oluyor. Üzerine gezebilecek hale geliyor. Evet sevgili dostlarımız, seramik klası uygulamamızın şeffaf, transparan su yalıtım uygulamamızın sonuna geldik. Teras 3 kat seramik klasla su yalıtımı sağlandı. 24 saat kurumasına mütakip her türlü hava şartlarına hazır hale gelecek. Su geçirmez hale gelmiş olacak. Arkadaşlar, bir su yalıtım uygulamamızın sonuna geldik. Şimdi sizlere bazı temel bilgiler vereceğim. İnşallah. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi su yalıtımının daha sonuna geldik. Su yalıtım arkadaşlar, malzemeler çeşitlidir. Zemine işleyen malzemeler, zeminin üzerinde katman oluşturan malzemeler ve zeminin üzerinde şeffaf katman oluşturmayan su yalıtım malzemeleri şeklinde arkadaşlar. Malzemeler ayrılır, su yalıtım malzemeleri. Ve duvara kullanılacak malzemelerle zemine kullanılacak malzemeler su yalıtım anlamında da farklıdır. Duvarlarda su itme anlamında siloksen esaslı malzemeler vardır. Su itici şeffaf. Bunlar yan duvarlara, dik duvarlara uygulanabilir. Yatay zeminlerde ise arkadaşlar su yalıtım malzemeleri dediğim gibi 3 gruba ayrılır. Zeminin içine işleyen, empregne olan su yalıtım malzemeleri polyester çatlakları doldurma anlamında iş görerek çalışır. Bu uyguladığım Seramik Class gibi zeminin üzerine katman oluşturmayan su yalıtım malzemeleri arkadaşlar vardır. Bunlar solvent esaslı malzemeler.
çabuk kurur. O şekilde işlem görür, su yalıtımı sağlar. Bir de zeminin üzerinde katman oluşturan arkadaşlar su yalıtım malzemeleri vardır. Bunlar da kendi içlerinde üzerinde gezilebilen ve gezilemeyen şeklinde gruplandırılabilir. Ben burada zeminin analizi çok önemli. Her zemine her su yalıtım malzemesi gitmez. Ben burada zemin sağlam olduğu için bazı problem noktalar var. Onları tamir ettikten sonra isonemik klası uygun gördüm. Siz değerli arkadaşlarım yorumlarda diyorsunuz, ustam ben bu malzemeyi şurada uygulasam olur mu, burada uygulasam olur mu? Dediğim gibi her malzeme her yere uygulanmıyor arkadaşlar. Ama bu isonemik klas gibi bazı ürünler, joker malzemeler pek çok zeminlere uygulanabiliyor. Bu malzemede tek dikkat etmeniz gereken nokta zeminin muhakkak kuru olması. Yan duvarlarda da kullanılabilir. Onlar da aynı şekilde duvarın kuru olması çok önemli. Bir malzeme solvent esaslı malzeme. Yan duvarları bulacaksanız duvarda mantolama olmamalı arkadaşlar. İçindeki straforu yaratır. Zeminde bulacaksanız zemin muhakkak çok kurumuş olması gerekir. Yoksa baloncuk şişer. Niye? Çünkü zemindeki buhar bir şekilde kanalize olmalı. Bu malzemede solvent esaslı olduğu için zemini tam anlamıyla tutacaktır. Buharlaşmayı engelleyecektir. Dolayısıyla yan duvarlarda da kayrak taşlarının bazen parlaması anlamında kullanan arkadaşlar bu malzemeyi. Kayrak taşları zeminden nemi emiyor. Bu malzeme uygulandığında kayrak taşı buhara atamadığı için malzemede baloncuk şişmeler oluşuyor yüzeyde. Bazı arkadaşlar malzemeye bahane bulurlar. Yoksa malzeme arkadaşlar bahane bulacak şekilde değil. Dediğim gibi uygulayacağınız yüzey nemsiz, kuru olmalı. Gördüğünüz gibi ben burada isonemik klası uyguladım. İsonemik klası yüzeyde katman oluşturmayan, çok kalınlık oluşturmayan ince bir malzemedir. Bu malzeme dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi zeminin kuru olması. Dediğimiz gibi zeminin oynak da olmaması gerekiyor. Çünkü malzeme çok esnek bir malzeme değil. Sağlam bir zeminde kılcal çatlakları olacak. Zeminde su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hem zeminin parlaklık kazandırır. Bazı kalebodurlu teraslarda karşılaştığımız en büyük problem çoğu zaman çözemiyoruz. Biz de çaresiz kalıyoruz. Niye? Kalebodurun altına membran döşenmiş, üzerine strafor koyulmuş, straforun üzerine şapadalıp kalebodur döşenmiş, zemin oynak, sürekli çarpıyor, esnek. Dolayısıyla bu malzeme orada sıkıntı yaratabilir, çözüm üretemeyebilir. O tür yerlerde arkadaşlar altta, kalebodurun altında çözüm üretilmesi gerekiyor. Sağlam bir zemin elde edilmesi, meyilli bir zemin elde edilmesi, sonra kalebodur aslında yapılması gerekiyor. Ve hatta kalebodurun altına çimento esaslı bir su yalıtımı yapılıp kalebodurun son kat olarak işin bitirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Kalebodurun üzerine yapılan çalışmalar o tür zeminler, oynak zeminlerde sıkıntı oluşturuyor uzun vadede. Niye? Çünkü alttaki malzeme esnediği için kalebodur da deniz aralarında açma yapıyor sürekli. Bu tür sert su yalıtım malzemeleri orada çatlayarak tekrar su almasını sağlıyor zeminin. O tür yerlerde çare yoksa esnek su yalıtım malzemelerine yönelmek lazım. Nasıl olur? Bitim esaslı malzemeler üzeri tekrar kaplamak şartıyla olabilir. Ve hatta kaplanmayacaksa isonemin SB'si, isonemin MS polyosu gibi malzemeler su yalıtım filesiyle beraber, donatı filesiyle beraber arkadaşlar o tür zeminler uygulanarak sağlam bir sonuç alınabilir. İsonemden başka markalar da var tabi. Onları ayrıca isterseniz yorumlarda yazabilirim. İsonem biraz da ekonomik bir marka olduğu için daha çok halkın ulaşabildiği bir marka. O anlamda çözümler üretebiliyor, pratik çözümler. Onun için bu videoyu isonemdeki klasla alakalı yaptım arkadaşlar. Farklı malzeme isteyenlere, talep edenlere de yorumlardan cevap verebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Özgür Usta. Takip etmeye devam edin.